Işıl ışıl, ne harika bir gün. Bir varmış, bir yokmuş. Çok eski zamanlarda altın paraları çok seven Kral Midas adında bir kral yaşarmış. Midas sadece kendi mutluluğunu düşünür. Sarayında ziyafetler verirken halkı ise çok zorluk çekermiş. Bolluk tanrısı Demeter bu duruma çok üzülmüş ve Midas'a iyi bir ders vermek için yanına gitmeye karar vermiş. Sana bir dilek hakkı veriyorum ama onu çok dikkatli seçmelisin. Demeter Midas'a, "Sana bir dilek hakkı veriyorum ama onu çok dikkatli seçmelisin," diyerek Sanırım ne gülümsemiş. istediğimi çok iyi biliyorum. Midas hemen düşünmeye başlamış. Parayı ve altını o kadar çok seviyormuş ki seçimi hiç de zor olmamış. Her dokunduğum şey altına dönüşsün. "Her dokunduğum şey altına dönüşsün," diye haykırmış Midas. Demeter bu dileği hemen yerine getirivermiş. Midas heyecanla sarayına koşmuş ve ilk iş olarak kocaman gri renkli taş sütunlara parmağıyla dokunmuş. Bu hayatımın en mutlu günü. Gri sütunlar bir anda güneş gibi parlayan, sapsarı ve pürüzsüz bir altına dönüşmüş. Midas çok mutluymuş. Hızını alamayan kral, bahçeye koşup canlı, mis kokulu çiçeklere dokunmuş, onlar da anında donup altın olmuş. Hatta uçan küçük bir kuş bile, kral ona dokunduğu anda havada sapsarı bir heykele dönüşüp yere düşmüş. Midas, her yerin altın olmasından büyülenmiş halde sarayın her köşesini parmağıyla tek tek altına çevirmiş. Derken yemek saati gelmiş, kral çok acıkmış ve önüne kurulan o muazzam, lezzetli ziyafet sofrasına oturmuş. Kral tam taze kırmızı bir elmayı ısırmak için eline almış ki, elma bir anda sert, yenmez bir altına dönüşmüş. Sıcak çorbasını içmek istemiş ama kaşık dudağına değdiği an sıvı çorba donarak ağır bir altın kütlesi Bu olmuş. hiç düşündüğüm gibi değil. Midas karnı guruldarken anlamış ki en sevdiği yemekler bile artık sadece sert ve soğuk birer maden parçası. Ah, bu lanet dokunuş yüzünden hiçbir şey yiyemiyorum. Her şey altından oldu ama ben açlıktan ölüyorum. Ne kadar üzücü bir kader. "Bu dileğim sandığım kadar mükemmel değilmiş," diye fısıldamış Midas, kalbinde büyük bir korku hissederek. O sırada dünyalar tatlısı küçük kızı babasının neden üzgün olduğunu sormak için neşeyle odaya girivermiş. Kız babasının dur, ağladığını yaklaşma. görünce dayanamamış ve onu teselli etmek için kollarını açıp babasına koşmuş. Hayır kızım, dokunma bana sakın. Midas, "Dur, yaklaşma," diye bağırmış. Ama kızı çoktan babasının boynuna sarılarak ona sevgiyle dokunmuş. Bir saniye içinde küçük kızın yumuşak saçları ve sıcak teni soğuk ve hareketsiz bir altına dönüşüvermiş. Kral Midas, biricik kızının cansız bir heykel olduğunu görünce hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamış. "Lütfen bu laneti Lütfen geri bu al," laneti diye geri al. yalvarmış Tüm Demeter'e. altınlarım "Tüm altınlarım gitsin. gitsin, yeter ki kızım geri gelsin." Demeter, kralın gerçekten pişman olduğunu görünce ona acımış ve büyüyü bozmak için nehirde yıkanmasını söylemiş. Midas hemen nehre koşmuş. Suya girdiği anda elindeki altın parıltılar nehrin kumlarına karışıp gitmiş. Kızım, sen her şeyden değerlisin. Eve döndüğünde kızının tekrar canlandığını, kendisine gülümsediğini görünce ona sıkıca sevgiyle sarılmış. Artık Midas eski açgözlü kral değilmiş. Halkına yardım eden, doğayı seven ve paylaşan birine dönüşmüş. Sarayındaki gereksiz altınları satıp köylülerine tohumlar ve yiyecekler alarak herkesi mutlu etmiş. Gerçek zenginliğin altınlarda değil, sevgi, dürüstlük ve yardımseverlikte olduğunu tüm dünya öğrenmiş. Açgözlülük sadece yalnızlık getirir. Paylaşmak ve sevmek ise kalbi ısıtan en büyük hazinedir.